Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Spellcoin. Spellcoin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon sunmaya çalışacağım sizlere. Önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de beğen tuşuna basarsanız oldukça memnun olurum. Şu anda Spellcoin haftalık grafikteyim. Genel bir trende bir bakalım. Haftalıkta zaten uzun bir müddettir diğer altcoin'ler gibi 20 haftalık hareketli ortalama altında seyrediyordu Spellcoin. Ancak geçtiğimiz haftalık kapanışı, yani son 4 haftadır zaten bu MA20'yi bayağı bir denedi. Ancak aşamadı. Ancak geçtiğimiz haftalık kapanışta bu 20 haftalık hareketli ortalamamız üzerinde bir kapanış yaptı. Bu da zaten videolarımda bahsettiğim gibi, yani yukarı yönlü hareketlerin artık yavaş yavaş gelebileceği anlamına geliyor. Yani yeni bir boğa trendi olarak düşünün bunu. Yeni bir boğa trendinin başlangıcı anlamına geliyor diye sürekli zaten anlatıyorum kripto para yatırımcılarına. Ve şu anda 20 haftalık hareketli ortalamada bir kapanışımız oldu ve bu haftada bu yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum ben açıkçası. Burada şu an 20 haftalık hareketli ortalamamız 7500 seviyesinde. 7500 seviyesi artık bizim önemli bir desteğimiz durumunda. Zaten bu haftaki fiyat hareketlerinde de buraya bir ufak bir retest oldu. Ve yeniden buradan yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu. Bu 7500 seviyesi aşağıya kırılmadığı sürece haftalık bazda, haftalık kapanışlar açısından konuşuyorum, yönümüz yukarı olacaktır. Yönümüz yukarı olduğunda da ilk etapta yukarımızda, şöyle günlük grafiğe geçeyim. Yön yukarı olduğu durumda da şu anda ilk etapta yukarıda 9250 seviyemiz var. Burası günlük MA200. Bu seviye çok kritik bir direnç. Şu anda zaten 7500 ve 9200 arasındaki bir fiyat hareketi söz konusu olacaktır. Ancak bu 9200 seviyesi günlük ve hatta haftalık kapanışlarla yukarı kırıldığı takdirde zaten yukarıda çok daha sert bir fiyat hareketi olması beklenir. Bu durumda da nereye kadar bir fiyat artışı olabilir? İlk etapta 50 haftalık hareketli ortalamamız olan 16.000 seviyesi benim beklediğim bir seviye. Ve ayrıca burada Slingshot indikatörümüzde de 20.000 seviyesi, şu seviye önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki kapanışlar bizi 9250 seviyesine, 9250 seviyesi üzerindeki hareketlerde de 16.000 ve 20.000 seviyelerini bekliyorum. Bunu Spellcoin yatırımcılarıyla paylaşmak istedim. Squeeze Momentum'da da bu uzun süredir devam eden düşüş trendi artık zayıfladığı görülüyor haftalık grafik açısından. Bu haftalıkta al yakması biraz güç bir durum. Zaten al yaktığı seviyelerde de trendin çok daha güçlü şekilde yukarıya devam edeceğini göreceğiz. Umarım burada yeniden bir al sinyali gelir Squeeze Momentum'da da haftalık grafik açısından. Günlük grafiğimize bakalım. Günlükte belirttiğim gibi bu 200 günlük hareketli ortalamanın artık ben bugün yarın bir şekilde denenmesini ve üzerinde atmasını bekliyorum açıkçası. Yani 9200 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Güçlü bir direnç, ancak üzerine atmasını bekliyorum ben şahsen. Bu seviye üzerinde de zaten uzun vadeli hedefleri sizlere aktardım. 16.000 ve 20.000 seviyeleri önemli satış hedefleri olacaktır. O seviyeler zaten ciddi kar realizasyon seviyeleridir. O zaman zaten yeni bir analize karşınıza çoktan gelmiş olurum. Bu durumda Squeeze Momentum'a bakalım günlük zaman diliminde. Squeeze Momentum dalgalı bir şekilde trend buralarda hafif yavaşladı, zayıfladı. Ancak yeniden şu anda güçlü bir hal aldığı görülüyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani günlükte trend güçlenmeye başladı. 4 saatlik zaman dilimine gelelim.
4 saatlik zaman diliminde ise aşağımızda yakın desteklerimiz, yani güçlü olarak belirtebileceğim 8000 seviyesi var. 8000 seviyesinin de altında zaten 7500 seviyesi. Burası 20 haftalık hareketli ortalamamız. Zaten güçlü bir destek olarak şu anda yani kaybedilmemesi gereken bir seviye burası. 7500 seviyesi. Onun hemen üzerinde ise 8000 seviyemiz var. Bu da slingshot destek seviyemiz. Bu seviyeler geri dönüşlerde, geri çekilmelerde önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelere destek olarak dikkat etmek gerekir. Ancak yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Daha kısa vadeli olarak düşünüyorum. Onu inceleyelim bir de. Burada İlk etapta Fibonacci 0,236 seviyemiz olan 8500 seviyemiz var. Bu 4 saatlik mumda bu seviye yukarı kırılmaya çalışıldı. Ancak üzerinde bir kapanış gelmedi gördüğünüz gibi. Bu 8500 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde trendin daha da güçleneceği anlamına gelir. 8500 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlar zaten bizi bu 200 günlük hareketli ortalamamız olan 9200 seviyesine ulaştıracaktır. Bu 9200 oldukça kuvvetli bir direnç. Aşılması durumundaysa burada 9980 yani 10.000 seviyemiz var. Burası da Fibonacci 0.618 seviyesi. Yani önemli bir direnç burası da. 9300 ardından 10.000 seviyeleri yakından takip edilmeli yukarı yönlü hareketlerde. Bu seviyenin aşılması durumundaysa sırasıyla 11.450 ve 13.800 seviyeleri gündeme gelecektir. Buralar Spellcoin'deki daha kısa vadeli dirençlerimiz, daha yakın dirençlerimiz. Bu seviyeler dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca trendin gücüne bakalım. Squeeze Momentum'da şu anda trend zaten geçtiğimiz günlerde, son 2-3 günde trend aşağı yönlü dönmüştü. Short lehine dönmüştü. Ancak yeniden bir buy sinyali geldi buradan. Trendin long yönlü güçlenerek şu anda devam ettiği görülüyor. Burada dediğim gibi ilk etapta 9300 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bizi çok daha sert fiyat hareketlerine taşıyacaktır. Bu seviyelerin yakından takip edilmesini öneriyorum Spellcoin yatırımcılarına. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.